Herkese merhaba. Bugün fermuarlı bir çanta örüyoruz. Şöyle direkt fermuarı açıp kapatabileceğimiz, sonradan örgü bittikten sonra dikmeyeceğimiz bir çanta olacak. Birçok video izledim. Siz de görüyorsunuzdur. Böyle ince bir tığ ile önce fermuara batıp direkt örmeye başlıyorlar. Her fermuara tığ girmiyor. Çok sıkı dokulu oluyor, denemişsinizdir. O yüzden farklı bir teknik göstereceğim. Önce fermuar üzerine öreceğimiz iple bir dikiş atacağız. O yüzden şöyle ipimizi hafifçe burarak incelttim. Şöyle enine bir şekilde ipimi geçirdim. Bu arada ipim Alize Happy Kids. Öreceğim tığ 3 numara. Şöyle keselim. Biraz uzun bıraktım. Belki dikiş bittiğinde birleştirmek için, bir düğüm atmak için şöyle bir ipe ihtiyacım olur. Evet. Ne yapacağız? İğne iplikle fermuarın biraz üst kısmına düzgün bir dikiş yapmaya çalışacağız. Şimdi ben tam şu bitiş noktasını şöyle baz alarak şuraya batıyorum. Öncelikle. Bu ipler arkada çok karışıyor. Ona dikkat edin. Şimdi böyle belli bir çizgiyi takip etmeye çalışacağım. Siz çok düzgün yapmak istiyorsanız bir cetvelle buraya bir çizgi atın. Şöyle göz kararı aynı çizgiye battığımı düşünerek dikmeye başlıyorum. Alttan biraz ileri gidiyorum. Arkaya bakıyorum düzgün. Üstten geri geliyorum. Alttan ileri gidiyorum. Üstten geri geliyorum. Şöyle görünüyor. Mümkün olduğunca düz bir hatta ilerlemeye çalışıyorum. Safları aslında çok sıkı yapmamam lazım ama biraz öyle oldu gibi. Bakalım artık örerken başımıza ne gelecek. Ben bundan sonrasını hızlandırayım. Sonra fermuarın diğer kısmı nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Şöyle sona yaklaştım. Bir kanat bitmek üzere. Son nokta olarak şurayı seçtim. Oraya kadar dikiyorum.
Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Nasıl geçiyorum? Alttan yine şu kısma geliyorum. Şuraya. Karşıya geçiyorum. Çok büzmeden, sıkmadan. Sonra tekrar şuraya geliyorum. Alttan. Sağlam olması için. Ve karşıya geçiyorum. Şöyle çift dikiş yapmış oldum. Ve karşı tarafı da sonuna kadar aynı şekilde dikiyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi karşı kanada geçtim. Orayı da sonuna kadar dikeceğim ve buraya da aynı şeyi uygulayacağım. Tamamıyla fermuarı çerçevelemiş olacağız. Ben buraya kadar dikip geliyorum. Şöyle sonuna kadar dikerek ilerledim. Şimdi burayı nasıl kapatıyoruz? Yine şurayı hiza alacağım. Oraya kadar getirdim dikişi. Şimdi yine buraya batıyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Şu tarafa. Çok sıkmıyorum. Alttan tekrar sağ tarafa geliyorum. Ve yeniden karşı tarafa geçiyorum. Benim için yeterli. İlk başta biraz uzun tutmuştuk. Düğümlüyorum. Ve dikişim hazır. Şöyle. Şimdi nasıl örüyoruz? 3 numara tığa geçtim. Şöyle arkadan başlayayım. Fermuarın başı bu tarafta. Sonundan başlayacağım. Tığı şu dikişin içinden geçiriyorum. Tabii ki başta bunların çok safların sıkı olmaması gerektiğini söylemiştim ama başta bayağı sıkı yapmışım. İlmeğin içinden geçirdim. İpi aldım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şöyle ama şu baştaki ilmeği de yani şu kısa ipi de yürütelim. Şimdi şöyle iple tığ arasına koyalım. 1, yine iple tığ arasına 2, 3. 3 tane zincir çekerek başladım. Artık bu ipe hiçbir şey olmaz. İpi doluyorum. Sıradaki ilmeğin altından geçiriyorum. İp çıkarıyorum ve ikili trabzan. 1, 2. Dola. Bu dikişle oluşturduğum ilmeğin altından geçip ip çıkar. 1, 2. Dola. İlmeğin altından gir, ip çıkar. 1, 2. Bu şekilde trabzanlarla örmeye başladık. Umarım net görünüyordur. Birebir aynı renk seçmedim iple fermuarın net görünmesi için. İp doluyorum. İlmeğin altından giriyorum. İp çıkarıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın oldukça düzgün, muntazam, fermuarla birleşmiş.
ekstra bir dikiş gerektirmeyecek bir örgü oluşuyor. Sıra sonuna kadar hızlandırıyorum. Ben sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bu dönüşü sağlıklı yapmamız için ve örgünün de böyle bükülmemesi için, mesela şurada bir örgüm var. Kenarları az arttırdığımdan dolayı bakın bükülmüş durumda. Böyle olmaması için şu son battığım ilmeğe bir kere daha girelim. Yani son ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Şimdi şu kısım var ya, şuraya şöyle batıp tekrar trabzan yapmaya başlıyorum. 1 doluyorum. 2 3 4 tane yaptım. Bakıyorum tam döndü mü? Tam dönmüş görünmüyor. Şimdi sizin ipiniz farklı olabilir, fermuarınız farklı olabilir. O yüzden burada tam bir sayı vermeyeceğim. Bakın 4 tane yaptım, hala şurada kaldı. Sanki bir tane daha istiyor. Evet. 5 tane ile döngüsünü tamamlamış görünüyor. Sonuncusuna bu tarafta 2 tane batmıştım. Karşıda da 2 tane batıyorum. 1 2. Böylelikle örgüm eğilip bükülmeyecek. Yine bütün boşluklara trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sonuna kadar ördüm. Şimdi ne yapıyorduk? Son ilmeğe 2 tane batıyorduk. Evet. Şurası içinde şu boşluğa 5 tane yapmıştık sanıyorum. 1 2 3 4 5 tane yaptım. Öyle miymiş? Hemen bir bakayım. 4 tane yapmışım sanırım. 1 2 3 4 5. Tamam, 5 tane yapmışım. Buraya da 5 tane yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Normal işlerde trabzanları nasıl birleştiririz? O şekilde birleştireceğiz. Ama başlarken şuradaki kısma tek battığım için orayı da çiftlemem gerekiyor. Dibine batıyorum. Evet, ilk sırayı da çift yapmış oldum. Sonra birleştirmeyi nasıl yapıyoruz? 1 2 3. zincirin tepesine batıp ip çıkarıp kaydırıyoruz. İşte bütün mesele bu. Şimdi bir üst sıraya nasıl çıkıyorsak aynısını yapacağız. Yine şu arkadaki ipi şöyle araya alalım. 1 yine araya alıyorum. 2 ve son kez arkadaki ipi araya alıyorum. 3.
Şimdi her bir trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Şununki tamam. Yani her boş gördüğümüz başa ikili trabzan yapacağız. Tığ doluyorum. Başa batıyorum. İp çıkarıyorum. 1, 2. 2 kere de yukarı çıkıyorum. Bu şekilde örgümü büyüteceğim. Çantanın ne kadar yükseklikte olmasını istiyorsam oraya kadar öreceğim. Sonra çantayı kapatmak için yeniden görüşürüz. Ben örgümü çantamın olmasını istediğim kadar büyüttüm, ördüm. Daha sonra tersine çevirdim. Şimdi şu alt tarafı nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. Bakın tersine çevirdim. Şimdi başağın şuradaki başak, bunun iç taraftaki kanadı ve örgümün bu taraftaki başağının yine iç tarafta bana doğru olan kanadını batıyorum. İpi çıkarıyorum ve kaydırıyorum. Bu başağın iç taraftaki, diğer örgünün başağının yine iç taraftaki kanadına giriyorum. İpi çıkarıp tığ alıyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgünün alt kısmını birleştirip geliyorum. Sonuna kadar geldim. En sondaki başaklara da aynı şekilde giriyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum ve kesiyorum. Bundan sonra yürütüp kaybedeceğiz. Şimdi ben tersine çevirdim ve içten birleştirmeyi tercih ettim. Siz eğer bu hoşunuza gittiyse tersine çevirmeden çantayı direkt bu şekliyle de birleştirebilirsiniz. Bugün size bu videoda fermuarlı çanta örmek için bir teknik gösterdim. Öncelikle fermuara bir dikiş yaptık ve o dikişin üzerinden örgüyü başlattık. Şöyle yakından göstereyim. Oldukça muntazam görünüyor. Bu ip çok uygun olmayabilir çanta için. İnce bir ip olması için bunu tercih ettim. Tekniğinde iyi gözükmesi için bu şekilde. Buna güzel bir ütü basılırsa tam olarak birebir dikdörtgen bir çanta olduğunu göreceksiniz. Gayet rahat kapanıp açılıyor. Teknik olarak muntazam. Buraya kadar benimle bu videoda kaldığınız için çok teşekkür ederim. Farklı bir projede yeniden görüşmek dileğiyle.